Merhabalar, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere günlerce bayatlamayan, tazeliğini koruyan yumuşacık bir poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten sizler de bu güzelliği yakalamak istiyorsanız videonun püf noktalarını kaçırmayınız derim. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Yoğurma kabının içerisine bir paket yaş mayayı alarak oda sıcaklığındaki sütü ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. 1 su bardağı sıcak su eklememiz gerekiyor. Daha öncesinde oda sıcaklığındaki sütümüzü eklemiştik. Şimdi malzemelerimizin ılık olması için yavaş yavaş kaynar suyu ilave ediyorum. Kesinlikle birdenbire kaynar suyu mayamızın üzerine boşaltmayalım. Çünkü mayanın aktifleşmesini kesecektir. Birkaç dakika bu şekilde karıştırıyorum ve ardından bir 15 dakika yoğurma kabımızın içerisinde sıvı malzemelerimizin ve mayamızın aktif hale gelmesi için kapağını kapatarak bekletiyorum. 15 dakika sonrası mayalandırma işlemi mükemmel sonuç vermiş. 2 adet yumurtanın beyazını kullanıyorum. Sarılarını poğaçalarımızın üzeri için ayırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Küçük bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 125 milim. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. 6 su bardağı olacak şekilde unumu eledim ve hazırladım. Sıvı malzemelerimi bu şekilde bir karıştırıyorum. Ardından unu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ediyorum. Sizler de unun markasına ve kalitesine göre mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Hamurunuzun kıvamı ele saran yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Artan un olursa yine aynı bardak ölçüsünü kullanarak sizlere açıklama kısmında net ölçümü vereceğim. Başta da belirttiğim gibi 6 su bardağı un elediğimi söylemiştim. Bu tarifime güvenerek hazırlıyorum. Gerçekten mükemmel sonuç veriyor diyebilirim. Asla da bayatlamıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Birazcık daha un ilave ediyorum. Hamurum ağırlaştığı için artık kaşığımı çıkartıyorum. Elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında da farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Poğaçalarımızdaki ikinci detay yani püf noktamız hamurumuzu gayet güzel yoğurma yapmamız gerekiyor. Pürüzsüz, elastik bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru biraz toparladım ve bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Yine elimle şöyle bir yoğurmaya devam ediyorum. Oda sıcaklığında bulunan tereyağını hamura yediriyorum. Bu arada hamurun kıvamını fark etmiş olmalısınız ki yumuşak. Şimdi bu tereyağını yedirdiğimiz zaman bu aşamada tereyağını özellikle koyuyoruz ki elimizdeki hamur parçaları da hamura geçecek ve böyle yapışkan bir hamurumuz olacak. Toplamda ne kadar un kullandınız diye sorarsanız 200 milim bardak ölçümüne 5 su bardağı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi elimde hiçbir hamur parçacığı kalmadı. Ele yapışmayan pürüzsüz elastik bir hamur elde ettim. Hamuru en az 1 saat kapağını kapatarak mayalandırmaya bırakıyorum. 1 saat sonrası hamurumuz gerçekten 2 katına kadar çıkmış. Maya kokusunu almak için elimle yoğurma işlemi yapıyorum. Bu hamurumdan 2 tepsi poğaça yapacağım. Daha öncesinde de aynı tarifimle daha değişik şekilde poğaça tarifimi sizler için hazırlamıştım. Hamurumuzun kıvamı mükemmel. Bir tepsiye 8 tane beze yerleştireceğim için hamuru kesme kartı ile 8 eşit parçaya bölüyorum. Hepsini eşit olacak şekilde önce yuvarlıyorum. Hamurumuzdan toplamda 16 adet poğaça yapmış oluyoruz. Bir tepside 8 adet beze kullanıyorum ki birbirine yapışmayan, şekli bozulmayan poğaçalar elde etmiş oluyorum. Bezelerimin aynı büyüklükte olması için özen gösteriyorum. Sandviç şeklini vereceğim poğaçalarımda iç harcı olarak kaşar peynir tercih ettim. Sizler beyaz peynirli, zeytinli, patatesli, cevizli, dilediğiniz iç harcını kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz.
Artık bezelerimize poğaça şeklini verme aşamasına geldik. Hazırlamış olduğum ilk bezeyi alıyorum. Elimin tabanıyla bastırarak kenar uçlarına daha fazla ağırlık veriyorum ve bu şekilde yuvarlıyorum. Sonrasında altta kalan parçayı bu şekilde hamuruma birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Bir beze daha alıyorum. Parmak uçlarımla hamura bastırarak bu şekilde yuvarlıyorum. Altta kalan parçayı hamurla birleştiriyorum. Gerçekten yapması keyifli. Hızlı bir şekilde bir beze daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlara daha fazla bastırıyorum. Altta kalan parçayı da hamurla birleştirdim. Mayası geldiği zaman gerçekten şekli, görüntüsü mükemmel bir poğaça tarifi oluyor. İsterseniz sizler sandviç olarak da bunları boş sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Son bezemi de alıyorum. Hızlı bir şekilde kapatıyorum. Bu bezeme de poğaça şekline veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şekli bu kadar güzel. Piştiği zaman da çok güzel bir görüntüye sahip oluyor diyebilirim. Bütün bezelerimi hazırladım. Şimdi burada yapmamız gereken önemli bir püf noktası var. Poğaça hamurlarımızı yaklaşık 25 dakika tepsi mayasını mutlaka vermemiz gerekiyor. Üzerine streç, daha sonrasında bez ile örterek en az 25 dakika dinlendirme yapıyorum. 25 dakikanın ardından görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız puf puf şimdiden kabarmış. Pişme aşamasında da yine bir tık daha kabaracaktır. Hazırlayacağınız pasta ve böreklerde, çöreklerde kullanmış olduğunuz yumurta sarısının kokusunu almak istemiyorsanız mutlaka çırpma işlemini çok iyi yapmanız gerekmektedir. Ben çırpma işlemini gayet düzgün bir şekilde yaptım ve kesinlikle yumurta kokusu da bu nedenden dolayı almadığımı düşünüyorum. Mayası gelmiş olan kabarmış hamurlarımızın üzerine yumurta sarılarını fazla bastırmadan fırça yardımıyla bu şekilde sürüyorum. Bu arada poğaçaların üzerine yumurta sarılarını sürerken fırınımı 180 derecede ısınması için açtım. Poğaçalarınızın üzerine çörek otu, susam, haşhaş dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben sadece susam tercih ettim. 180 derece fırında 25 dakika poğaçaları çok fazla kurutmadan pişirme yapıyorum. Sizin fırın ısınıza göre pişirme süreniz değişebilir. Sizler de alt üst kızarana kadar poğaçaları kurutmadan pişirme sürenizi ayarlayabilirsiniz. Poğaçalarımız nar gibi kızardılar. Tarifimde tuz ve şeker oranını değiştirmenizi kesinlikle önermiyorum. Çok lezzetli bir poğaça elde edeceksiniz. Ben poşetleyip dondurucuda saklıyorum ve daha sonra çıkartıp ısıttığımızda da aynı tazeliği, aynı yumuşaklığı elde etmiş oluyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hemen bir tanesini sizler için paylaşmak istiyorum ve sonrasında videomu neticelendiriyorum. Hem lezzetiyle hem de yumuşaklığıyla yiyenlerden çok beğenilen bir tarifim. Poğaçayı böldüğümde içinin de çok güzel piştiğini görebilirsiniz. Çünkü mayalandırma süresi gayet yeterli. Çok güzel puf puf kesinlikle hamur olmadan pişiyor. Tarifimle ilgili her şey yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Yine bir tarifim daha sonuna gelmiş olduk. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hazırlayacak olanlara da afiyetler olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.